Tarih sahnesinde kimi liderler ulusların kaderini şekillendiren hem trajik hem de kan dondurucu izler bırakır. Beşar Esad ve ailesi tam da bu kategoride değerlendirilmesi gereken figürlerden biri. Hafız Esad'ın baskıcı rejimini devralan Beşar, 2000 yılında Suriye'nin yeni lideri olarak sahneye çıktı. Ancak kısa sürede bir reformcu lider imajından uzaklaşarak halkını korku ve baskıyla yöneten bir diktatör haline geldi. Bu videoda Esad'ın korku imparatorluğunda insan hayatının nasıl hiçe sayıldığını, rejimin kurduğu işkence merkezlerini ve insan mezbahası olarak bilinen Sednaya hapishanesinde yaşananları tüm çıplaklığıyla ele alacağız. Şam hastanesinde ortaya çıkan dehşet verici cesetler ve rejimin zalimliklerini detaylıca inceleyeceğiz. Hazırsanız modern tarihin en büyük trajedilerinden birine ışık tutmaya başlıyoruz. Beşar Esad 1965 yılında Hafız Esad'ın olarak Şam'da dünyaya geldi. Hafız Esad, Suriye'yi demir yumrukla yöneten bir liderdi ve oğlunu rejimin devamı için hazırlamıştı. Beşar, İngiltere'de oftalmoloji eğitimi alırken bir doktor olarak sakin bir hayatı seçmişti. Ancak abisi Basil'in ani ölümü onu siyasetin ortasına itti. 2000 yılında babasının ölümüyle anayasa değiştirilerek Beşar Esad Suriye'nin yeni lideri oldu. Esad, başta reformcu bir lider olarak görülse de kısa sürede babasının baskıcı rejimini daha da sertleştirerek uygulamaya başladı. 2011'de başlayan Arap Baharı protestoları Suriye'de bir iç savaşa dönüştü ve Beşar Esad iktidarını korumak için ülkesini bir korku ve dehşet alanına çevirdi. Nihayet 2024 yılında Şam'ın düşmesiyle rejim sona erdi ve Beşar Esad ailesiyle birlikte Moskova'ya kaçarak siyasi sığınma talep etti. Ancak bu hikayenin en karanlık kısmı Esad rejiminin ardında bıraktığı kan dondurucu izlerdir. Sednaya hapishanesi Şam'ın kuzeyinde rejim muhalifleri için bir korku merkeziydi. İnsan mezbahası olarak adlandırılan bu hapishane, binlerce mahkumun işkence, açlık ve toplu infazlarla öldürüldüğü bir yerdi. Amnesty International'ın yaptığı rapora göre sadece 2011 ile 2015 yılları arasında 13.000 kişi yargısız bir şekilde infaz edildi. Hapishane, özellikle Hoş Geldin Partisi adı verilen işkence seanslarıyla tanınıyordu. Bu ritüelde yeni gelen mahkumlar metal çubuklarla ve elektrik kablolarıyla dövülüyordu. Hapishane iki ana bölümden oluşuyordu. Beyaz bina yer üstünde, kırmızı bina ise yer altında bulunuyordu. Yer altındaki bölümler en ağır işkencelerin yapıldığı ve mahkumlara adeta ölüm kampı gibi davranılan yerlerdi. Eski mahkumlar ölen kişilerin cesetlerinin önce diğer mahkumların kaldığı odalara bırakıldığını, ardından tuz odalarında saklandığını anlatıyor. Hapishanede işkencenin boyutları insan hayalinin ötesindeydi. Mahkumlar elektrik kablolarıyla dövülüyor, cinsel istismara maruz kalıyor ve insanlar akrabalarını öldürmeye zorlanıyor. Hatta kimi zaman birbirlerini yemek zorunda bırakılıyordu. Uçan halı olarak bilinen bir tahta işkence aracı mahkumlara akla hayale gelmeyecek şekilde acı çektiriyordu. 2017 yılında ABD Dışişleri Bakanlığı, Sednaya hapishanesinde cesetlerin yakılması için bir krematoryum inşa edildiği iddia etti. Amnesty International ise burada yaşananları insan mezbahası olarak nitelendirdi. 2024 yılında hapishane, muhalif gruplar tarafından ele geçirildi ve kalan mahkumlar serbest bırakıldı. Ancak bu kurtuluş, hapishanede yaşanan dehşeti silemedi. Sednaya, rejimin zulmünün simgesi olarak tarihe geçti. Esad her şeyi o kadar planlı düzenliyor ve işletiyordu ki yoğunluk yapan cesetleri nerede muhafaza edeceğini gayet iyi biliyordu. Şam Hastanesi. Sednaya hapishanesinden gelen cesetlerin çoğu Haras'taki Şam Askeri Hastanesi'ne gönderiliyordu. Bu hastane cesetlerin toplandığı ve toplu mezarlara gönderilmeden önce depolandığı bir merkezdi. 2024'te muhaliflerin hastaneyi ele geçirilmesiyle içeride işkence izleri taşıyan 40'tan fazla ceset bulundu. Şam Hastanesi'nin mürdar odalarından gelen cesetler, Sednaya'nın korkunç gerçeklerini daha da gün yüzüne çıkardı. Cesetlerin çoğu mahkumlara uygulanan işkencelerin izlerini taşıyordu. Kızarmış deri izleri, şişmiş gözler, kopmuş uvuzlar ve daha fazlası. Bunlar Esad rejiminin acımasızlığının sessiz tanıklarıydı. Muhalifler hastaneyi ele geçirdikten sonra cesetlerin çoğunun çürümeye yüz tutmuş durumda olduğunu, bazılarının ise yeni işkence edilmiş gibi görünüyor olduğunu bildirdi. Bazı cesetlerde Sednaya'da uygulanan şiddetin belirtileriyle birlikte numara bantları bulundu. Bunlar rejimin sistematik cinayetlerinin organize yapısını gözler önüne seriyordu.
Ancak burada yaşananlar sadece bir vahşet döngüsünün parçasıydı. Şimdi Sednaya hapishanesinin derinlik yerinde yaşanan daha dehşet verici uygulamalara bakalım. Şam Askeri Hastanesi'nde bulunan cesetler arasında ameliyat izleri taşıyanlar vardı. Bu, rejimin ölen mahkumların organlarını uluslararası kara borsada sattığına dair iddiaları doğrular nitelikteydi. İnsan hakları örgütleri bu karanlık ticaretin rejim için önemli bir gelir kaynağı olduğunu yıllardır dile getiriyordu. Organ ticareti sadece bir ekonomik çıkar meselesi değildi. Aynı zamanda rejimin insan hayatını nasıl bir kaynak olarak gördüğünü ve insanlık onurunu nasıl hiçe saydığını gösteriyordu. Ancak Esad rejiminin zulmü bundan çok daha ileriye gidiyordu. Sednaya hapishanesinde vahşet sadece dört duvar arasında kalmıyordu. Bazı tanıkların ifadelerine göre mahkumlar vahşi hayvanlara, özellikle de aslanlara yem olarak atılıyordu. Bu yalnızca bir infaz yöntemi değil, aynı zamanda rejimin diğer mahkumlara yönelik açık bir gözdağıydı. Bu tür uygulamalar Esad rejiminin korku politikasının sıradan bir parçasıydı. İnsanları sadece öldürmekle yetinmeyen rejim, onların ölümü üzerinden korkuyu yaymayı bir araç olarak kullanıyordu. Ancak bu zalimlik yalnızca fiziksel şiddetle sınırlı değildi. Esad rejimi, mezhepsel farklılıkları baskı ve ayrımcılık aracı olarak kullanıyordu. Özellikle Sunni mahkumlar, Alavi kökenli subaylar tarafından hedef alınıyordu. İnançlarına hakaret edilen mahkumlar, ibadet etmek istediklerinde daha ağır işkencelere maruz kalıyordu. Bu mezhepsel baskılar rejimin toplum üzerindeki kontrolünü arttırmak için kullandığı bir taktikti. Toplumun farklı kesimlerini birbirine düşman etmek, rejimin halkın bir araya gelerek ona karşı bir güç oluşturmasını engelleyen bir politik olarak dikkat çekiyordu. Bu ayrımcılık politikası hapishanelerdeki mahkumların yaşadığı diğer travmalarla birleştiğinde insanlık tarihine kara bir leke olarak geçti. Esad rejimi yaş ve cinsiyet ayrımı göstermeksizin herkesi hedef alıyordu. Hapishanelerde binlerce çocuk yetişkinlerle aynı işkence yöntemlerine maruz bırakılıyordu. Aç bırakılan, dövülen ve psikolojik olarak yıpratılan bu çocuklar bazen rejimin milis güçlerinde kullanılmak üzere beyin yıkama programlarına dahil ediliyordu. Sednaya gibi yerlerde tutulan çocuklar, rejimin insanlığa karşı işlediği suçların bir başka boyutunu gözler önüne seriyordu. Çocuklar üzerindeki bu vahşet sadece bugünün değil, geleceğin de kaybedildiğini gösteriyordu. Ama rejimin vahşetini görmek için sadece fiziksel işkencelere bakmak yeterli değildir. Sednaya hapishanesi ve Şam Askeri Hastanesi aynı zamanda etik dışı bilimsel deneylerin yapıldığı merkezlerdi. Mahkumlar üzerinde kimyasal maddeler ve deneysel ilaçların test edildiği tanık ifadeleriyle ortaya çıktı. Bu deneyler sırasında birçok mahkumun yaşamını yitirdiği veya kalıcı hasar gördüğünü bildiriyor. Bu bilimsel deneyler rejimin sistematik olarak insan haklarını hiçe saydığını ve hapishaneleri birer laboratuvar olarak kullandığını ortaya koyuyordu. Ancak Esad rejiminin zulmü bilimle sınırlı kalmıyor, kadın mahkumları da hedef alıyordu. Sednaya ve diğer hapishanelerde tutulan kadınlar cinsel şiddet ve psikolojik işkenceye maruz kalıyordu. Tecavüze uğrayan ve zorla birbirlerine zarar vermeye zorlanan kadın mahkumlar rejimin vahşetinin en savunmasız kurbanları arasındaydı. Kadınlar genellikle muhaliflerin eşleri ve yakınları oldukları gerekçesiyle hedef alınıyor ve ağır işkencelere tabi tutuluyordu. Bu durum rejimin kadınları bir intikam aracı olarak kullandığını gösteriyordu. Ancak rejimin bu tür insanlık dışı uygulamaları örtbas etmek için kullandığı yöntemler de vardı. Esad rejimi Sednaya gibi yerleri rehabilitasyon merkezleri olarak göstermek için yoğun bir propaganda yürüttü. Devlet televizyonlarında yayınlanan filmler bu merkezlerde reform görmüş mahkumların başarı hikayelerini anlatıyordu. Ancak gerçek çok farklıydı. Kurtarılan mahkumlar bu filmlerde yer alan kişilerin işkenceyle konuşmaya zorlandığını ve her şeyin çarpıtıldığını dile getirdi. Bu propaganda rejimin suçlarını örtbas etmek için başvurduğu bir yöntemdi. Ancak gerçekler sonunda su yüzüne çıktı. Beşar Esad'ın liderliğindeki bu korkunç rejim Suriye tarihine kara bir leke olarak kazındı. Sednaya hapishanesi ve Şam hastanesi rejimin zulmünün somutlaşmış haliydi. Bugün bu hikayeleri dinlemek bile dehşete düşürüyor. Ancak unutmamak gerekir ki tarihçiler sadece gerçekleri yazabilir. Asıl ders alacak olan bizleriz. Bir dahaki bölümde tarihçenin bir başka karanlık köşesine yolculuk edeceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve bunun gibi içeriklerin devamı içinse kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.